Herkese merhaba. Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün 3 tane farklı yulaf tarifim var size. Üçü de çok kolay, çok sağlıklı ve çok doyurucu tarifler. Sizi daha fazla bekletmeden yapımına geçelim. İyi seyirler dilerim. Dört yemek kaşığı yulafı tencereye alalım. Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edelim. Kısık ateşte yulaf yumuşayıncaya kadar pişirelim. Bu ölçülerle 2 porsiyon yulaf hazırlayabiliriz. Şunu da belirtmek istiyorum. Yulafın yapısı sert olduğu için eğer pişiriyorsak sorun yok. Ama pişirmeden hazırlıyorsak, birazdan yoğurtlu tarifimizde göreceksiniz, 15 dakika bekletirsek yoğurdun içinde yulaflar yumuşayıncaya kadar çok daha iyi oluyor. Evet, yulaflar bu şekilde yumuşadıysa ocağın altını kapatabiliriz. Ben meyve olarak çilek kullandım. Ama muz da olur, elma da olur, kuru meyveler de olur, hurma, kuru kayısı çok yakışır. Bu şekilde istediğimiz miktarda meyveyi dilimleyerek hazırlıyoruz. Pişen yulafımızı kaseye koyalım. Çok doyurucu, çok güzel bir tarif oluyor. İster kahvaltıda tüketin, ister öğün olarak yiyin. Çok alternatif bir öğün ve çok da sağlıklı. Üzerine meyveleri istediğimiz şekilde koyalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Eğer tarifimi denediyseniz mutlaka videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu şekilde meyveleri dizebiliriz istediğimiz şekilde. Tamamen artık burası sizin zevkinize kalmış. Üzerine ceviz mutlaka ekliyorum çünkü hem çok lezzetli hem çok doyurucu. Ama ceviz yerine badem de olur, fındık da olur. Kuru yemişlerden hangisini isterseniz hepsiyle çok lezzetli olur. Üzerine damla çikolata da ekleyebiliriz. Bu da çikolata severler için olsun. Evet, ikinci porsiyonu da aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu sefer üzerine damla çikolata koymak yerine bal gezdirdim. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimizi haşlanmış nohutla hazırlayacağız. Eğer dipfrizinizde bir haşlanmış nohutunuz varsa hazırda, hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Çok sağlıklı, çok doyurucu, çok da pratik. Evet, şimdi yapımına geçelim. Biraz yoğurdu ve biraz süzme yoğurdu karıştıralım. Süzme yoğurt kullanmak zorunda değilsiniz. Normal yoğurtla da olur. Süzme yoğurdun tadını ve kıvamını sevdiğim için ben ekledim. Biraz tuz istediğiniz kadar. Bu arada şimdi bunu haşlanmış nohutla hazırlayacağız ama siz istediğiniz baklagilleri kullanabilirsiniz. Haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış kuru börülce, hepsi olur. Bir tutam dereotunu ince ince doğrayalım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tarifi hazırladıktan sonra bir 15 dakika bekletip ondan sonra yersek çok daha iyi olur yulafların yumuşaması için. İnce kıydığımız dereotunu da yoğurt karışımına ekliyoruz. Biraz pul biber, istediğiniz kadar yine. Biraz nane. Ve 2 çay bardağı haşlanmış nohut ilave edip karıştıralım. 2 porsiyon olduğu için 2 çay bardağı ekledim. Ama tek kişilik yapıyorsanız miktarları yarıya indirebilirsiniz. Daha fazla yapıyorsanız biraz arttırabilirsiniz. Üzerine 4 yemek kaşığı yulaf ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Tarifimiz hazır. Bu kadar kolay. Bu kadar lezzetli, yapınca siz de göreceksiniz lezzetini. Gerçekten çok doyurucu ve çok besleyici bir tarif. Evet, haşlanmış nohutlu yulafımız hazır. Kaselere boşaltabiliriz. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Şimdi 3. tarifimiz olan elmalı yulafa geçiyoruz.
Bu tarifte gerçekten çok lezzetli, her an yiyebileceğiniz, hem çok sağlıklı hem çok kolay. Şimdi yapımına geçelim. 2 yemek kaşığı yulaf, 1 tatlı kaşığı chia tohumu, 1 tatlı kaşığı tarçın, miktarı tamamen sizin zevkinize bağlı. Hepsini koyalım, karıştıralım. Üzerine istediğimiz miktarda yoğurt ekleyelim. Evet, karıştıralım hepsini. Ve elmaları ben kabuklarını soydum. Ama siz soymayabilirsiniz. Soyduğum elmaları küp küp doğradım. Elmaları da istediğimiz büyüklükte doğradıktan sonra yoğurtlu karışımımızın içine aktarıyoruz, karıştırıyoruz. İşte bu kadar kolay, bu kadar sağlıklı bir tarif. Gerçekten lezzeti çok güzel. Bunun içine isterseniz kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Hurma da ekleyebilirsiniz. Biraz tat vermek isterseniz. Üzerine bal da gezdirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok doyurucu. Üzerine ceviz ekliyorum yine. Miktarı yine sizin zevkinize kalmış. Üzerine tekrar tarçın gezdireceğim. Ve afiyetle yemeye hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tarifimi denediyseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.